Herkese merhaba. Bu videoda Lure paketi nasıl oluşturulur ondan bahsedeceğim. Lure paketi oluşturma nedenim, daha önce oluşturmuş olduğum ImageRU PDF paketini install.sh dosyasıyla yükletmemdi. Bu yükleme sonucunda yüklenen paket yöneticileri tarafından tanınmıyor. Yani bir uygulamaya sağ tıkla kaldır, marketten bul kaldır, komut satırından kaldır gibi bir işlem yapamıyordunuz. 50 kurduysanız 50 silecektiniz. Ancak Lure ile oluşturulan paketler doğrudan paket yöneticilerine tanıtılır ve bu az önce saydığım yöntemleri kullanmanızı sağlar. O yüzden Lure paketi oluşturacağım. Daha önceden bir şablon oluşturmuştum. Bu şablonu doldurarak paketin nasıl oluşturulacağına bakacağız. İsme geliyorum. Paketin ismi image to pdf olacak. Ancak sonuna bir de 1000 ekleyeceğim. Bunun nedeni benim uygulamamın daha önceden derlenmiş olduğunu bildirmek. Ayrıca yükleyeceğim paketin adı da bu olmayacak. Sadece yükleme paketinin adı bu olacak. Şimdi versiyona geliyorum. 1.0 diyor. Release 1. Release ve versiyonun farkı şu. Versiyon 1'deki bir şeye belki bir kısa yol eklediniz sadece. Versiyonu değiştirmediniz ama bir güncelleme yayınlamak zorundasınız. Release'i artırıyorsunuz. Siz güncelleme yaptıkça bunu artırmanız gerekiyor. Release 1'i yüklemiş biri Release 2 yayınlanırsa kendisindeki 1 olduğu için paket yöneticisi bunu fark eder ve Release 2'yi o bilgisayara gönderir. Description'a geçiyorum. Burada doğrudan GitHub sayfamdaki metni alacağım. Homepage olarak da GitHub sayfamın adresini vereceğim. Mimariler var. Ben bu paketi zaten derlemiş olduğumu söylemiştim. Derlediğim mimari de AMD64 olduğu için benim buraya bir liste vermem ve sadece AMD64'u vermem gerekiyor. Eğer başka mimarilerde de yayınlamış olsaydım onları da buraya aralarına virgül koyarak yazabilirdim. Ancak benim uygulamam sadece AMD64'da yayınlandı. O yüzden böyle bırakıyorum. License'da zaten benim uygulamam GPL version 3 ile yayınlandığı için burada GPL v3 yazacağım. Sağlıyor. Neyi sağlıyor bu uygulama? ImageRU PDF'i sağlayacak bana. Şimdi dosyanın ismi ImageRU PDF-1000. Ama ben bunu kurduğum zaman bana ImageRU PDF'i sağlayacak. ImageRU PDF-Git de yapabilirdim. Doğrudan Git'teki en son durumunu alıp derleyip kullanmasını sağlayabilirdim. O zaman yine bana ImageRU PDF'i sağlayacaktı. Ancak bu sefer iki tane paket olmuş olacaktı. Biri ImageRU PDF-1000, bir de ImageRU PDF-Git. Bunlar birbiriyle çakışacaktı. Eğer bir ImageRU PDF-Git'im olsaydı onu buraya yazmam gerekecekti. İkisi de aynı paketi sağlıyor. Ancak çakıştığı dosyalar olabiliyor. Zaten bu çakışmada şundan dolayı var. Eğer bir paket, iki farklı paket aynı şeyi sağlıyorsa size soruyor. Bu mu kalsın, bu mu diye. Şimdi source'a geçiyorum. Kaynaklarda bu şekilde yazabilirdim. Eğer bir git paketi oluştursaydım zaten bunu tercih edecektim. Ancak benim paketim değerlenmiş olduğu için hangi mimari için değerlendiğini yazmam gerekecekti. Ve şu anda öyle yapıyorum. AMD64 için değerlendi. Onun için yayınlıyorum. Burada kaynağını GitHub'dan alacak. Buradaki dosyanın indirme linkini kopyalıyorum. Ve buraya yapıştırıyorum. Şimdi checksum'a gelelim. Checksum'da da yine AMD64 paketinin checksum'ını burada belirteceğim. Checksum bir özettir. Bir dosyayı indirirsiniz. Ondan bir özet oluşturursunuz. Ve başkası onu indirdiğinde sizin özetinizle onun özeti birbirine uyuyorsa dosyaların aynı olduğuna karar verilir. Ancak özetler birbirinden farklıysa bu paketlerden en azından bir tanesinin hatalı olduğunu anlarsınız. Kaynaktaki dosya her zaman doğru kabul edilir ki öyle olması da gerekir. Size indirdiğiniz dosya farklıysa kurulum işlemine devam edilmez. Zaten dosya bozuk inmiştir. Yeniden indirme denilebilir ya da size bir hata mesajı verir. Şimdi versiyonu belirleyen bir fonksiyon oluşturmam gerekiyor burada. Ben doğrudan versiyon parametresini yazdıran bir kod yazdım buraya. Ancak bir git paketi oluşturmuş olsaydım siz her push ettiğinizde paketi güncellendiği için o paket için oluşturulan otomatik versiyon isimleri vardır. Bunun belli komutları da vardır. Wikisinde de belirtiliyor zaten. Ancak ben burada sabit bir versiyon ismi kullanıyorum. O yüzden böyle bırakıyorum. Package benim asıl programımı yükleyecek komutların belirlendiği yer.
Ben burada sadece şu dosyayı al, şu dizine kopyala yapamam. Benim burada şunu şuraya yükleyeceğim demem gerekiyor, bildirmem gerekiyor. Onun için de install komutunu kullanacağım. -d diyorum. Ben burada bir directory oluşturacağım. Directory'de user 1000 olacak. Ardından indirdiğim image.pdf dosyasını oraya atacağım. Bunun içine büyük D ve M yazıyorum. Ardından da 755 izniyle taşıyacağımı belirtiyorum. Yani benim oluşturduğum, indirdiğim dosyanın ne olduğu önemli değil, hangi izinlere sahip olduğu. Benim burada onu hangi izinlerle taşıdığım önemli. Bunun için de dosyanın adını yazıyorum. Ardından -t deyip nereye taşımak istediğimi yazıyorum. Ancak benim burada dosyaların başına bir şey daha eklemem gerekiyor. $pkg'dir. Paketin bulunduğu dizinden başlayarak user 1000 yap demiş oluyorum. Çünkü bu kurma işlemleri sanal bir dosyada oluşturuluyor. O sanal dosyanın dizini burada belirtilmiş oluyor. O yüzden gelip buraya da yazmam gerekiyor. Ardından dosyayı kaydediyorum ve bir terminal açıyorum. İlgili dizine gidiyorum ve lure paketini oluşturmak için lure build lure.sh diyorum. Paket indiriliyor. Tabi burada checksum yazmayı unutmuşuz. Checksum'ı oluşturmak için ben zaten dosyayı indirdim. Terminal açıyorum burada. SHA-256 sum kullanacağım burada. Image.pdf dosyasını parametre olarak veriyorum ve bana burada bir metin parçası oluşturuyor. Bunu kopyalıyorum ve buraya yapıştıracağım. Şimdi terminalimi yeniden açıyorum ve lure build'ini yapıyorum. Dosya tekrar indiriliyor ve kuruldu. Şimdi lure daha beta'da demiştik. O yüzden bunu bir depoda henüz paylaşamıyorum. Ancak bu paket benim .cache dizinindeki lure içerisinde packages'ta oluşmuş oldu. Image.pdf.bin RPM paketini oluşturmuş oldum. Çünkü şu an Fedora kullanıyorum ve Fedora'da RPM kullanılıyor. Yüklemeyi gerçekleştirelim. Install diyorum. Yükleme gerçekleştirildi. Şimdi deneyelim. Görüldüğü gibi uygulamam var oldu. Ancak ben onu düzgün şekilde kullanmadığım için bir hata verdi. Ancak şu an programın yüklendiğini biliyorum. Hatta kontrol edelim. Görüldüğü gibi dosyamız burada var. Bu şekilde bir Fedora paketi oluşturmuş oldum. Ancak ben sadece Fedora için paket oluşturmak istemiyorum. Bunun için lure distro eşittir alpine diyebilirim alpine için. Lure package format eşittir apk diyebilirim. Ve aynı komutu tekrar çalıştırabilirim. Bunu çalıştırıyorum. Ve bu sefer apk dosyası oluşmuş oldu. Şimdi Debian için kur diyorum. Ve format deb olsun diyorum. Ve deb paketi oluşturuldu. Arch Linux için oluşturalım. Arch Linux paketinin de oluştuğunu görüyorsunuz. Bu şekilde uygulamalarınızı yayınlayabilirsiniz. Şu an henüz bir depo olmadığı için oluşturmuş olduğum paketleri GitHub sayfamda releases olarak paylaşıyorum. Örneğin Glue'da paketlerimi bu şekilde oluşturdum. Kullanıcı için olağanüstü bir kolaylık sağlamakta. Geliştirici için de bir kolaylık sağlıyor. Paketler artık bir depo oluşturulduğu zaman çok daha kolay kullanılacak. Siz gireceksiniz. Lure in ya da install deyip paket ismini yazacaksınız. Image to pdf ve bu şekilde kurulacak. Ancak şu anda herhangi bir paket deposu olmadığı için bulamamış oldu. Gelecekte herkesin bunu kullanmasını tavsiye ediyorum. Umarım çok yaygınlaşır ve Arch Linux'ta olduğu gibi her distroda bu kolaylığı kullanabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.